Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz nelere dikkat etmelisiniz, bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için niyet almanız yeterli olacak. Her açılımda şifa enerjisini artırabilmek adına his yüklemesi yapıyoruz. Kanalıma abone olup alma verme dengesini sağlayan arkadaşlarım, bu videoyu beğenip yorumlara evet yazarak enerjiyle mühürleyebilirsiniz. Bugünkü his yüklememiz kaderinizi kontrol edebileceğinizi bilmek ister misiniz? Bunun mümkün olduğunu bilmek ister misiniz? Hayatınızın her bir alanına, her bir hücrenize ve 4 inanç seviyenizin her birine niyet aldığınız andan itibaren yüklemesi yapılacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor, buna bakalım. Daha sonrasında siz nelere dikkat etmelisiniz, bunu göreceğiz. Bugün enerjisinde aşk, romantizm, keyifli zamanlar, uyum, barışmak, maddi kazanç ve dişil enerji dedi. Alma enerjisinin yüksek olduğu bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz bugünün enerjisinde. Elektrikli yılan balığı ruhu geldi. Düşüncelerinizi hayata geçirin. Aklınızdaki kişinin hayatında ciddi yıkımlar olmuş olabilir. Korkularından kaynaklı bazı şeylerden kaçmış ve kaçtığı şeylerde sistem tarafından karşısına getirilmiş bir yıkım olarak ona gösterilmiş olabilir. Artık ama bu durumdan kaçmak fayda etmeyeceğini, bu durumdan kaçmanın fayda etmeyeceğini anladığı bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Artık yavaş yavaş böyle kendini akışa bırakmak istediği, maddi manevi artık daha iyi enerjilere geçmek istediği bir sürecin içerisinde diyebiliriz aklınızdaki kişi için. Ama hayatında ciddi bir yıkım oluşmuş ve bu daha çok böyle kaçmak istediği, kurtulmak istediği şeylerin onun hayatına yansıtılması olarak geldiği bir süreç olarak görünüyor diyebiliriz. Cümleyi kuramadım. Burada artık daha çok istediği şeylere odaklanması gerektiğinin farkına varan bir aklınızdaki kişi var. Düşüncelerini artık hayata geçirmek isteyen, kaçmanın fayda etmeyeceği, hayatındaki bu yıkımın ona birçok şey gösterdiği bir sürecin içerisinde olduğunu görüyor diyebiliriz aklınızdaki kişi için. Ve artık daha çok böyle korkuyu bir tarafa bırakıp kendi duyguları ve istekleri üzerine yaşayacağı, yaşamak istediği bir sürecin içerisinde. Şimdi ayrıntılı olarak bakarsak eğer bugün enerjisinde neler yaşayabilir dediğimizde değnek kraliçesi geldi. Sıradanlık geldi. Şimdi değnek kraliçesine baktığımızda değnek kraliçesi bize kendini kaptırdığın yeni olaylardan bahseder. Bunun yanı sıra bağımsız, özgür olmaktan, kendi inisiyatifini alma süreçlerinden bahseder. Bu noktada artık aklınızdaki kişinin bugünün enerjisinde bazı şeyleri netleştirmek istediği bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Artık daha çok akışa bırakmak istediği bir sürecin içerisinde ve beklediği bazı haberler var. Buraya bir kart daha alacağım, daha netleştirelim. Hemen bir kart alalım. Aslan adam. Çözülemeyen sorunların çözülmesiyle ilgili artık inisiyatif alması gerektiğinin, kendini ön plana alması gerektiğinin farkına varan bir aklınızdaki kişi var diyebiliriz. Beklediği şeyler var. Artık bazı şeylerin hızlanmasını istiyor ve akışa bırakarak yaşanması gereken şeyleri yaşama isteği içerisinde olduğu bir günün içerisinde beklediği bir haber ya da bir irtibat kurmak istediği kişiler var diyebiliriz. Özellikle çözülemeyen sorunları çözmek adına bu istek içerisinde. Burada birazcık şunu söyleyebilirim. Aşk hayatıyla ilgili ya da ikili ilişkilerle ilgili. Bu zamana kadar daha çok böyle başkalarının etkisi altında kalmış olan bir aklınızdaki kişi olabilir. Artık nedense nefes nefese kalın. Artık bu noktada bu alandan çıkmak istiyor. Yani burada aslında artık akışa bırakarak başkalarının yönlendirmesine izin vermeden kendi istekleri doğrultusunda harekete geçmek isteyen bir aklınızdaki kişi var. Bunun sebebi ne dediğimizde yakın geçmişle ilgili ciddi bir pişmanlık içerisinde olduğu bir süreçten geçmiş. Özellikle tutku, derin istekte bulunduğu, güçlü istekte bulunduğu kişilerle ilgili, şehvet duygusunun arttığı kişilerle ilgili bazı süreçlerden, pişmanlıklardan geçtiği bir sürecin içerisindeymiş aklınızdaki kişi. Bugün enerji birazcık yüksek olabilir. O yüzden biraz böyle kalp atışım fazlasıyla arttı. Cümleleri doğru kuramıyor olabilirim. Şimdi değnek kralı ile beraber. Şimdi değnek kralı sıcak dürüst yaklaşımlardan bahseder, bilgelikten bahseder. Artık böyle farkındalığın yüksek olduğu bir süreçten bahseder.
Şimdi bu noktada artık dürüstlükle ilgili, net olmakla ilgili, karşısındaki kişiye karşı net tavırlarla doğruları söyleyebilen biri olarak görünemiyor maalesef. Bunu yapamadığı bir sürecin içerisinden geçmiş. Daha çok tutkularının onu ele geçirdiği bir süreç. Ama burayı kötü olarak hissetmedim. Şöyle, bazı, yani doğru yanlış olarak söylemiyorum tabii ki ama yani şöyle söyleyeyim, aldatma ya da aldatılma gibi değil ama bazı küçük yalanların söylendiği, daha çok tutkuları kaybetmemek ya da tutku hissettiği kişiyi kaybetmemek adına kendince böyle farklı yalana dolana başvurduğu bir sürecin içerisinden geçmiş olabilir. Bu da ona biraz pişmanlık yaratmış diyebiliriz. Şimdi bu durum, bu enerjiler devam ederse bu şekilde yakın gelecekte neler olabilir? Kılıç dokuzlusu geldi, öfke ve vuslat. Kılıç dokuzlusu pişmanlıktır. Çözülemeyen sorunların çözülmesiyle ilgili yapmadığı ya da dürüst olmadığı şeylerle ilgili bir pişmanlık içerisinde olacak aklınızdaki kişi. Kendisine karşı çok ciddi bir öfke içerisinde olacak. Biraz böyle uykusuz geçirilen geceler, alınan yaraların düşünüldüğü bir süreç olarak geliyor. Ciddi bir öfke durumu var. Bu öfkenin nedeni de en çok da vuslat, özlem kartı. Yani özlemekle ilgili istediği, o tutkuyla bağlı olduğu kişiye karşı ciddi bir özlem içerisinde olacak. Bu da kendisine kızacağı bir durum ortaya çıkaracak. Sizin hayatınızda bu durum nasıl yansıyor, buna bakalım. Of. Güneş kartı. Şimdi şu anın enerjisine baktığımızda aklınızdaki kişinin yaşadığı durumlar sizin hayatınızdaki değersizlik duygusunu ortaya çıkarmış diyebilirim. Tılsım beşlisi bize daha çok böyle sevgiden yoksun olmaktan, değersizlikten bahseder. Bu ilişkiyle beraber kendinizi çok değersiz hissetmiş olabilirsiniz. Sevilmiyor hissetmiş olabilirsiniz. Dışlanmış hissetmiş olabilirsiniz. Ama daha çok bu ilişki sizin hayatınızda bu noktayı görmenizde ve bu noktayı şifalandırmanız adına güzel imkanlar sunuyor. Bazılarınız fark ettiniz, bazılarınız daha fark etmemiş olabilirsiniz ama özellikle bu videoya denk gelen arkadaşım değersizlik duygusuyla ilgili lütfen kendini bir sorgula bakalım neler çıkacak. Yakın geçmişte daha çok şeytan kartıyla biraz bilinçaltınızın karanlık taraflarıyla yüzleştiğiniz bir süreç oluşmuş olabilir. Tutkularınızla, isteklerinizle karşı bir savaş içerisinde olmuş olabilirsiniz. Yani daha çok böyle zihinsel olarak ya bak bunu yapma ya da dikkat et dediğiniz noktada daha çok sizi tutkularınız yönetmiş olabilir. Kadersel bir değişim dönüşümün içerisinde olacaksınız yakın gelecekte. Özellikle değersizlik duygusu olan arkadaşlarım burayı şifalandırırsanız zaten o kadar büyük bir değişim olacak ki. Hangi konuda diyelim? Çok güzel. Tılsım dokuzlusu. Sürekli takip eden arkadaşlar bilir. Benim için imparatoriçe enerjisinde olan bir karttır. Burada artık maddi ve manevi olarak kendinize yatan, yetebilecek güçte olduğunuzun farkına varan bir kişi olarak geliyorsunuz. Sadece burada çok küçük bir nokta. Yıldız kartında da bunu hissederim. Para dokuzlusunda da, tılsım dokuzlusunda da yalnızlık vardır. Burada yalnızlığın keyifli olduğunu ama yalnızlık korkusunun sizi ele geçirmediğine dikkat etmenizi tavsiye ederim. Ama burada kader çarkıyla artık kendine maddi ve manevi olarak yeten, değersizlik duygusunu aşmış biri olarak bu ilişkiden dersinizi almış olabilirsiniz bazılarınız. Tabii ki kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar alın lütfen. Hoşunuza gitmeyenleri de sisteme sevgiyle iade edebilirsiniz. Şimdi aklınızdaki kişinin hayatındakiler, durumlar, enerjiler bu şekilde. Size yansımasına da baktık. Şimdi bugün enerjisinde sizi neler bekliyor buna bakalım. 1, 2 ve 3 olarak da kart seçin lütfen. En çok dikkat etmeniz gereken noktalara bakmış olalım. Şimdi ortak enerjiye baktığımızda hatıralar ve geçmişe özlem geldi. Sessizlik kartı geldi. Evrensel enerji kartı bağlanma arzusu, sevgide verimlilik, cinsellik, mükemmel ve denge uyumunu isteyen ruhlar, birliğe ihtiyaç duymak, kutsal ruh arkanızda dedi kartal ruhu. Çok güzel geldi. Şimdi bugün enerjisine baktığımızda daha çok böyle birazcık böyle geçmişi düşündüğünüz, geçmişte olduğunuz bir sürecin içerisinde olabilirsiniz. Özellikle ilişkilerle ilgili, bağlanmayla ilgili kendinizi sorguladığınız bir sürecin içerisindesiniz. Şimdi dengeye gelmeye çalışıyorsunuz. Bir olma isteği çok fazla ama burada lütfen şimdi birlik, aşk, sevgiyle bağlanma durumunu lütfen karıştırmayın. Yani burada korkularınız, kaygılarınızdan kaynaklı mı birilerine çekiliyorsunuz yoksa gerçekten aşk, sevgi hissettiğiniz için mi? Bu noktaya dikkat etmenizde önem var.
Birazcık burada bu sorgulamayı yapacağınız bir süreç olabilir. Sistem sizin yanınızda, bunu hissettiğiniz bir gün olacak aslında. Bazı mesajlar alabilirsiniz sistemden. Bu videodan belki düşündüğünüz ama acabalar içerisinde olduğunuz bazı konular varsa belki o konularda bir aydınlanma olacaktır. Geçen gün bir arkadaşım bir yorum yapmış. Çok hoşuma gitti. Yorumda şöyle yazmış. Önceden bazı videolarda kızıyordum. Yarıda kapatmak istiyordum. Ama şunu fark ettim. Aslında görmekten korktuğum şeyler, yani kabul etmek istemediğim şeyler diye özet olarak yazdığı çok güzel bir şekilde. Aslında bir bakıma altta biraz eleştiri, yani yapıcı bir eleştiri de var. Aynı zamanda demek ki o duyguyu çok fazla hissettirememiş de olabilirim. Ama yani sonuca baktığımızda zaten yaptığı yoruma, güzel yoruma cevap da verdim. Bazen bazı şeyleri görmek istemeyiz ya da bazen bazı şeylerin zamanı değildir. O zaman geldiğinde emin olun, ne kadar kaçarsak kaçalım, ne kadar görmezden gelirsek gelelim, bir şekilde sistem bize onu gösterir. Çok güzel bir yorumdu. Çok da mutlu oldum. Çünkü bu kanaldaki yani tek amacım diyebilirim. Sadece bazı arkadaşlarım kızıyor olabilir ama tarotu ya da yapılan açılımlara şöyle bakmamak gerekiyor. Arayacak mı, gelecek mi, şöyle mi, böyle mi? Burada özellikle odaklanmanız gereken şeyin geçmişteki duygu ve düşüncelerinizin şu anki hayatınızı yarattığını, mutluluğu da, mutsuzluğu da, şu anki yaşadığınız her neyse onu geçmişteki düşünceleriniz, duygularınızın yarattığını, sizin çektiğinizde, yaşadığınız olaylardaki iyi, kötü olarak adlandırdığınız her şeyin kendi iç dünyanızdaki şifalanması gereken, karanlık diyebiliriz, şifalanması gereken diyebiliriz. O noktayı size göstermek adına yaşatılanın farkına varmanız. Başkalarıyla ilgilenmekten kendimizi göremiyoruz. Bana onu dedi, bana bunu yaptı. İşte neden böyle? Hayır, neyi görmeliyim? Neyi görmem gerekiyor? Neyin farkına varmalıyım mı? Göstermeye, aracılık etmeye çalıştığım bir alan burası. O yüzden çok kıymetli. Bazen yorumları açıyorum, bazen kapatıyorum. O da benim sanırım kendi içsel yolculuğumla alakalı olan bir şey. Ama şuna emin olabilirsiniz. Buradaki yaptığım her yorum, emin olun, belki canınızda acıtan şeyler oluyor olabilir ama hepsini sevgiyle yapıyorum. Kalpten gelerek yapıyorum. Gelen bilgiyi aktarmak görevim. Bazen daha önceden arkadaşlar derdi, çok yumuşatıyorsun. Hayır. Söylediğim şey ortada ama bunu kalp kırarak ya da üzerek yapmak o benim şeyim değil. Bana uygun olan o değil. Bunu yapan arkadaşlar da vardır. Saygı da duyarım. Hiçbir şekilde kalıplaşmış bir durum olmadığının farkındayım. Hayatın böyle olmadığının farkındayım. Çok konuştum yine. Ama o noktada bir şeyleri de zorlamamak gerekiyor. Bir şeye kendinizi veremiyorsanız, size iyi gelmiyorsa, bazen yorumlarda işte oluyor. Şöyle konuşuyorsun, böyle konuşuyorsun. Yani TRT spikeri değilim. Değilim yani. Burada işte harika Türkçe konuşmaya çalışsam, diksiyonumu çok dikkat etmeye çalışsam, ya yapmak güzel olabilir, buna bir şey demiyorum ama işte yok burnundan konuşuyorsun, yok ağzından konuşuyorsun, şuradan konuşuyorsun, buradan konuşuyorsun. Yani benim amacım buraya çıkıp da size konuşma dersi vermek değil. Burada farklı bir alan için hizmet ediyorum. O yüzden bunlara takılıyorsanız kapatın. Bu hayattaki en değerli şeylerden biri an. Şu anı, bu videoyu izlerken sizi rahatsız eden bir şey varsa kapatın. Neden o güzel zamanı size göre boşa harcıyorsunuz? Burada araya kartlar karışmış. Bunu da fark ettim. Yani o yüzden açıkçası bu noktada hoşunuza gitmeyen şeyler varsa kapatın. En değerli şeyinizi, zamanınızı bu şekilde harcamayın. Oraya yazdığınız yorumda bile. Yani niye vakit harcıyorsunuz ki? Bir sürü tarot okuyucusu arkadaşım var. Çok da güzel yapanlar var. Önemli olan gerçekten negatife mi pozitife mi hizmet ettiklerine bakmanız. Sizdeki hissiyatı ne, buna bakmanız. Onun dışında almanız gereken mesajı sistem size zaten verir, emin olun. Dedim ve çok konuştum, hemen tamamlıyorum. Bugünün mesajlarına bakalım önce. Arkana bakma, oraya doğru gitmiyorsun dedi. Göz açıp kapayıncaya kadar her şey değişebilir. Bundan 6 ay sonra hem zihinsel hem de finansal olarak tamamen farklı bir yerde olabilirsin. Umutla yoluna devam et. İnatla kendine inan ve ısrarla vazgeçme. Yolun yürüdükçe aydınlanacak. Çok güzel geldi. Günün olumlaması.
Yaşadığım her şeyin bir sebebi vardı. Beni bugünkü güçlü ve mutlu halime dönüştürdüler. Geçmişimi affediyorum ve kucaklıyorum dedi. Harika. Şimdi biri seçen arkadaşlarım bugün nelere dikkat etmeniz gerekiyor dediğimizde tılsım üçlüsü. Çok güzel. Tılsım üçlüsünde sistemin artık sistemin desteği vardır açıkçası. Burada yeni bir şey yaratmak, sanatla uğraşıyorsanız bu alanda çok güzel şeyler oluşturabilirsiniz. Terfi etmek, iş hayatınızla ilgili bir terfi bekliyorsanız bununla ilgili güzel adımlar atabilir, güzel dönüşler alabilirsiniz. Bazen de görücüye çıkmaktan bahseder tılsım üçlüsü. Genel olarak hayatınızda daha böyle istediğiniz, sizi mutlu edecek şeylerin yolda olduğu, güzel enerjilerin aktif olduğunu bilmenizde fayda var. İkiz seçen arkadaşlarım, dünya. Şimdi iki durum olarak söyleyelim. Birincisi dünya kartı bize karmalardan bahseder. Diğeri de yeni başlangıçlardan bahseder. Ay kartı ve değnek sakızlısı. Şimdi değnek sakızlısı beklenmedik haberlerden bahseder. Ay kartı da korkulardan bahseder. Bugün biraz böyle özellikle ilişkilerinizle ilgili, arkadaşlıklarınızla ilgili ya da şu an yaşadığınız durum her neyse sorun gördüğünüz, ilişki mi, para mı, kariyer mi neyse bu konuda bir karmik durumun içerisinde olabilirsiniz. Gelen bir haber, gelen bir bilgi, belki bu videodaki bu yorum bilemem. Hepinize başka şekilde gelebilir. Sizin bilinçaltınızdaki o korkuları, o korkunun da karmanızdan kaynaklı olduğunu gösteriyor olabilir. Lütfen buraya dikkat etmenizde fayda var. Sürekli aynı döngüleriniz varsa bu konularla ilgili bu döngüyü nasıl kırabilirsiniz? Bu döngüdeki alınması gereken mesaj ne ve ne yapmalısınız? Odaklanmanızda fayda var. Farklı bir durum olarak da şöyle söyleyebilirim. Karmik bir durum değilse. Yeni başlangıçlarla ilgili istekleriniz, arzularınız olabilir ama korkularınız sizi geri çekiyor olabilir. Bilinçaltı korkularınızla ilgili alacağınız bir haber yeni başlangıçları daha da kolaylaştırmaya olanak sağlayabilir. Üçü seçen arkadaşlarım, kılıç ası. Açık konuşmayla problemleri çözme. Bugünün enerjisinde böyle bu zamana kadar çözemediğiniz iş arkadaşınızla, ailenizde ya da partnerinizde bazı sorunlar olabilir. Bugün daha çok böyle açık açık konuşarak, çok fevri olmadan, kılıçlar biraz hava elementi, biraz öfkelenebiliyor. Sakin olmaya çalıştığınız bir sürecin içerisinde olmanızda fayda var. Zamansız zamanla niyet olarak yaptığım bir açılım ama özellikle sürekli takip eden ve günü gününe takip eden arkadaşlar için şunu söyleyebilirim. Özellikle bu hafta enerjisel olarak nasıl söyleyelim? Yani aslında çarşamba günüyle beraber farklı bir enerji ortaya çıkmaya başlayacak. Genel olarak gezegenlerin hareketi olarak söylüyorum bunu. Ve bu noktada birazcık böyle gergin olabiliriz. Biraz böyle işte kaza vesaire gibi durumlar ortaya çıkabilir. Bu konularda bunu negatif olarak söylemiyorum. Tedbir alınması amaçlı söylüyorum. Özellikle Cuma gününden itibaren de ikili ilişkilerle ilgili daha böyle sakin olmaya çalıştığınız, belki sevilmiyor hissedeceğiniz, belki kendinizi yorucu bir durumun içerisinde hissedeceğiniz bir süreç olabilir. Ama bu durumun en çok da böyle gezegensel durumların enerjilerin etkisiyle olduğunu bilin. Biraz sakin geçirmeye çalışın. Negatife düştüğünüzü hissettiğinizde pozitife çevirecek şeyler yapın. Müzik dinleyin, frekansınızı yükseltin, meditasyon yapın vesaire vesaire. Bu durumu, bu haftayı biraz daha kolay atlatabilin. Dediğim gibi zamansız zamanı niyet olarak yaptığım bir açılım. Ne zaman bu video denk gelirseniz sizin için emin olun bu dediğim geçerli olacaktır. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. His yüklemesi için de yorumlara evet yazarak enerjiyi mühürleyebilirsiniz. Hoşçakalın.